Herkese merhaba. Bugün yine farklı ve güzel bir çanta çalışmasıyla karşınızdayım. Çantamı kağıt iple hazırladım ve örerken 4 numara tığla ördüm. Yine farklı iplerle çalıştığınızda tığ numaranızı ipinizin kalınlığına ve inceliğine göre belirlerseniz çok daha sağlıklı olacaktır. Çantamın yapımında yaklaşık 200 gram kadar ip yeterli oldu. Fakat farklı ölçülerde çalıştığınızda ya da askı boyunu daha uzun yaptığınızda bu ip miktarı mutlaka değişecektir. Şimdi çantamın detaylarından bahsetmek istiyorum. 2 tane askı tasarladım ben çantam için. Bakın, el askısı ve kol askısı, çapraz olarak da kullanabiliriz. İçinde ise çıt çıt kapama kullandım. Ve askılarımın uç kısımlarında bakın şöyle küçük yaylı halkalar kullandım, 2 adet. Askımı tutturmak için kullandım. Çantamda astarlama çalışması yapmadım, fakat astarlama yapmak isterseniz kanalımda daha önce yayınladığım astarlama videosunu izleyerek çantanızın astarlamasını çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdi çantamın ölçülerini vermek istiyorum. Çantamın genişlik ölçüsü 24 santim. Şöyle derinlik ölçüsünü de paylaşayım hemen. Derinlik ölçüsü ise 20 santim. Dilediğiniz boyutlarda çalışabilirsiniz. Onunla ilgili tüm detaylardan videomda bahsettiğim gibi. Anlatıma geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Lütfen videolarımı kanalıma abone olarak izleyin. Beğeni bırakarak ve yorum bırakarak da beni desteklerseniz çok sevinirim. Şimdi sizleri daha fazla bekletmeden hemen çantamızın yapımına geçelim. Çantamın gövdesindeki bir parçayı ördüm. Ön ya da arka parça olarak kullanacağım. Ölçüsünü vermek istiyorum öncelikle. Genişlik ve yükseklik ölçüsünü 27 zincirle başladım. Şöyle orta kısımdan 17 santim genişliği var. Yüksekliğini de paylaşayım. Yüksekliği de 16 santim. Siz dilediğiniz ölçülerde çalışabilirsiniz. Diyelim ki daha geniş ölçüde çalışmak istiyorsunuz. O zaman 6 zincir daha fazla çekmelisiniz. Ya da daha küçük çalışmak istediğinizde ise 6 zincir daha az zincir çekmelisiniz. Ben 27 zincirle başladım. Sonrasında kenar parçası öreceğiz. Şöyle biraz daha genişleyecek çantamız. Ama yüksekliği benim için ideal. Dilediğiniz boyutlarda çalışabilirsiniz. Zincir sayısını nasıl azaltıp nasıl arttırabileceğinizle ilgili bilgiyi verdim. Şimdi gövdemizin diğer parçasını örelim. Zincirimizi çekmeye başlıyoruz. Nasıl başlıyorduk zincir çekmeye bakın. Şöyle tığımızı doluyorduk, ipimizin etrafında bir halka oluşturuyoruz. Şurada örmeye devam edeceğimiz ipi tığımızın başıyla halkamızın içinden geçirerek bir zincir çekiyoruz. Bu şekilde 27 adet zincir çekeceğim. 9 zincir çektim ben. 27 adet zincirimi çektim. Hemen birinci sıramıza başlıyoruz. 3 zincir çekiyorum. 27 adet zincirin dışında 3 zincir daha çekiyorum. Çekmiş olduğum bu 3 zincir benim ilk trabzanım oluyor. Şimdi 1, 2, 3, 4. 4 tane zincir boşluğunu atlayıp 5. zincirin göbek kısmına batıyorum. Normalde zincirlere şöyle batarız. Düz bir şekilde çeviriyorum. Bakın ortasında tek bir ilmek var zincirimizin. Oradan yatay bir şekilde geçiriyorum. Bir adet ikili trabzan yapıyorum. Ne yaptık? 27 adet zincir çektik. Sonrasında 3 zincir daha çekerek 30'a tamamladık. Çekmiş olduğumuz 3 zincir bizim ilk ikili trabzanımız oluyor. Geriye döndük. 26. zincire battık. 27. zincirimiz şu. Zincirle oluşturduğumuz trabzanın taban noktası. Çünkü her bir ikili trabzan için zincirlere batıyoruz. 27. zincirimiz de bizim ilk trabzanımızın taban noktası oluyor. Şimdi bir sonraki zincirin göbek kısmından yine tığımı geçiriyorum. Bir adet daha ikili trabzan. Tığıma ilmek doluyorum yine. Tekrar göstermek istiyorum bakın. Normalde zincirler şöyle bu kısımlara batılır. Düz bir şekilde arka kısmını çeviriyorum. Görüntü bu şekilde. Şurada bakın ortada ilmekler var. Oradan şöyle yatay bir şekilde tığımı geçiriyorum. Genelde bu tekniği kullanıyorum ilk başlangıç kısımlarında ben.
çantamın parçalarını eklerken kolaylık olsun istiyorum. Çekmiş olduğum 3 zincirle birlikte 4 adet ikili trabzanım oldu. Bir adet daha yapacağım. Her birini ayrı bir zincire batarak yapıyoruz. 5 adet ikili trabzan yaptım peş peşe. Şimdi bir zincir, tığıma ilmek doluyorum, bir zincir boşluğunu atlıyorum, bir sonrakine batıyorum. Peş peşe 5 adet daha ikili trabzan yapıyorum. Her birini başka bir zincire batıyorum. Bakın aynı yere batmıyoruz. Son ikili trabzanımı yaptım. 5 adet daha ikili trabzan yaptım. Beşli trabzan gruplarının arasında bakın bir tane boş karemiz oldu. Yine bir zincir, bir boşluk, sonraki zincire batıyoruz. Bir zincir atladık aradan. Beş adet daha ikili trabzan. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyeceğim. Bir boşluk, 5 adet ikili trabzan. Sıra sonunda tekrar görüşelim. Birinci sıramın sonuna geldim. 4 adet zincir boşluğum kaldı. Bir zincir çekiyorum. Bir boşluk atlıyorum. Peş peşe 3 adet ikili trabzan yapıyorum. Bitişimiz 3 adet ikili trabzanlı olacak. Başlangıcımız neydi? 5 adet ikili trabzandı. Fakat bitişimiz 3 adet ikili trabzan. Son zincirime batıyorum. Ve son trabzanımı yapıyorum. Şimdi kaç tane boşluğumuz olmuş bakın. Şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4. 4 tane boşluğumuz. 5 adet ikili trabzanla başlayıp 3 adet ikili trabzanla bitirdik. Hemen ikinci sıramıza geçiş yapıyoruz. Birkaç saat içinde örüp hemen kullanmaya başlayabileceğiniz çok basit ve şık bir model. O yüzden hiç gözünüzü korkutmasın. Şimdi 3 zincirimizi çektik. İlk trabzanın tepe boşluğunda biz 3 zincir çekerek bir trabzan yapmış olduk. O yüzden oraya batmıyoruz. Eğer batarsak trabzan sayımızda arttırma olur. Şimdi ilk trabzanın tepe boşluğuna 3 zincir çekerek ikili trabzanımızı yaptık. O yüzden ikinci trabzanın tepe boşluğuna geçiyorum. İkinci ikili trabzanımı yapıyorum. Bakın. Şimdi üçüncüye geçiyorum. Bir adet daha ikili trabzan. Şimdi arada bir zincirlik boşluğumuz var. O boşluğun içine direkt batıyorum. Bir adet daha ikili trabzan. Şimdi şurada beşli trabzan grubumuz var. İlk trabzanın tepe boşluğuna batıyorum. Bir adet ikili trabzan. Ne yaptık? Başlangıcımızı 5 adet ikili trabzanla yaptık. Aynı birinci sıramızın baş tarafında olduğu gibi. Şimdi ilk dolgumuzu yapacağız. Tığıma ilmek doluyorum. Boşluğun içine direkt batıyorum. İkili trabzan yapar gibi battım. Tığımı boşaltmıyorum. Tekrar tığıma ilmek doluyorum. Tekrar aynı boşluğun içine batarak ilmeğimi alıyorum. Tekrar tığıma ilmek doluyorum. Tekrar ipimi aradan boşluğun içinden çekiyorum. Ne yaptık? 3 kez aynı işlemi yaptık. Şimdi ilmeklerimizi boşaltacağız. Şu en baştaki ilmeğimiz hariç. Tığımla ipimi çekiyorum. Bakın en baştakini boşaltmadım. 2 ilmeğim oldu. İkisini de tek seferde boşaltarak ilk dolgumuzu yapıyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar yine 5'er adet ikili trabzan yapacağız aralarda hep. Şimdi bakın 1, 2. 2 tane trabzanın tepe boşluğunu atlıyorum alt sıradaki. Üçüncüye batıyorum. Bir tane ikili trabzan. Peş peşe 5 adet ikili trabzan yapıyoruz. 3 tanesini nereye yaptım? Bakın alt sıradaki beşli trabzan grubunun son 3 ikili trabzanın üzerine 3 adet daha ikili trabzan yaptım. 2 tanesi nerede kaldı? Şuradaki dolgumuzun altında kaldı. Şimdi yine şu boşluğumuzun içine batıyoruz.
Bir adet ikili trabzan. Sonraki beşli trabzan grubunun ilk trabzanın tepe boşluğuna batıyorum. Bir adet daha ikili trabzan. Aynı işlemi yaptık fark ettiyseniz. Buradaki işlemin aynısını burada da yapıyoruz. Sıra sonuna kadar zaten aynı olacak. Şimdi dolgumuzu yapacağız. Tığımıza ilmek doluyoruz. Boşluğun içine bakın, direkt batıyorum. İpimi çektim. Tığımı boşaltmadım. Tekrar tığıma ilmek doluyorum. Aynı boşluktan tığımı geçiriyorum. Arkadan ipimi çekiyorum. Tekrar tığıma ilmek doluyorum. Arkadan ipimi alıyorum. Öne doğru çekiyorum. Şimdi ilk ilmeğimiz hariç tüm ilmekleri tığımızda boşaltıyoruz. 2 tane ilmeğimiz kaldı. Bunu da boşaltıyoruz. Şimdi tekrar tığıma ilmek doluyorum. Ne yapıyorduk? İlk 2 trabzanın tepe boşluğuna atlıyorduk. Son 3'e ikili trabzan yapıyorduk. Bakın aynı işlemler. Şimdi trabzanlarımızı 5'e tamamlamak için ne yapıyorduk? Boşluğumuzun içine yapıyorduk. Sonra şuradaki trabzanın tepe boşluğuna ve yine buraya bir dolgu yapacağız. Sonrasında buraya da bir dolgu yapacağız. Sonrasında sıra sonunu göstermek istiyorum. Şimdi örmeye devam edip sıra sonuna geliyorum. İkinci sıramın sonuna geldim. Ne yapıyorduk? Dolgumuzu yaptıktan sonra beşli trabzan grubunun son 3 trabzanın üzerine ikili trabzan yapıyorduk. Yine aynı şey. 2 tanesini atlıyorum. Üçüncüye batıyorum. Sıra sonuna 3 adet ikili trabzan yapıyorum peş peşe. Şurada çekmiş olduğumuz 3 zincirimiz vardı. Onun da 3. zincirine batıyorum. 1 adet ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bakın, dikkat ederseniz aynı. Sıra başları nasıl? 5 tane ikili trabzanla başlıyor. 3 tane ile bitiyor. Şimdi 3 zincir çekerek ilk ikili trabzanımı yapıyorum. Geriye dönüyorum. 3. sıramıza başlıyoruz. İlk trabzanın tepe boşluğuna batmıyorum. Çünkü zaten 3 zincir çekerek ikili trabzanımı yaptım. İkinci trabzanın tepe boşluğuna batıyorum. 1 adet ikili trabzan. Üçüncüye de batıyorum. 1 adet ikili trabzan. Sıra başlarımız nasıldı? 5 adet ikili trabzan olmalıydı. Şimdi 3 tanesini yaptım. Dördüncüyü şuradaki fıstığımın tepe boşluğuna batarak yapıyorum. 4. Bir sonraki trabzanın tepe boşluğuna geçiyorum. 5. Şimdi 5 adet ikili trabzanımızı yaptıysak sıra neydi? Dolgumuzu yapmaya sıra geldi. Şimdi tığıma ilmek doladım. Bakın, fıstığın arkasında, fıstığımız şurada. Arkasında neyimiz var? Boşluğumuz var. O boşluklara batacağız bakın. Trabzanlardan sonraki şurada boşluğumuz var. Oraya batıyoruz. Fıstığımızdan önce, trabzanlardan sonra şu aradaki boşluklarımıza batıyoruz. Şimdi tığıma ilmek doladım. Hemen bakın, fıstığımızın arkasındaki boşluktan tığımı geçiriyorum. Yine aynı şekilde 3 kez batarak aynı işlemi yapıyorum. İlk ilmeğimi boşaltmıyorum. Bunu da sonradan boşaltarak tığımdaki ilmekleri toparlıyorum. Şimdi ne yapıyorduk? Tığımıza ilmek doluyorduk. Fıstıktan sonraki 2 tane ikili trabzanı atlayıp şuradaki beşli trabzan grubunun son 3 trabzanına batıyorduk. Bakın, 2 tane trabzanı 1, 2. Bir tanesi fıstığımızın altında kalıyor. Lütfen karıştırmayın. Sondan sayıp kontrol ederseniz daha iyi olur. 1, 2, 3. Şurada üçüncüye batıyorum. Dördüncüye batıyorum. Ve beşinciye de batarak 3 adet ikili trabzan yaptım peş peşe. Şu alttaki trabzanları sayıyoruz bakın. Şimdi burayı 5'e tamamlamak için ne yapacaktık? Fıstığımızın tepe boşluğundaki boşluğa batacaktık. Bir sonraki trabzanın tepe boşluğuna da batarak ikili trabzanlarımızı yine 5'e tamamlıyoruz. Şimdi tığımıza ilmek doluyoruz.
Fıstığımızdan önceki bir boşluğumuz vardı. Oraya batarak yine dolgumuzu yapıyoruz. 3 defa batıyoruz aynı noktaya. Her seferinde tığımıza ilmek doluyoruz. İlk ilmeğimiz dışında tüm ilmekleri boşaltıyoruz. Kalan 2 ilmeğimizi de sonradan boşaltarak ilmeklerimizi temizliyoruz. Şimdi bir kez daha gösteriyorum. Sonrasında sıra sonuna kadar göstermeme gerek yok. Tığıma ilmek doluyorum. 2 tane bakın. Hemen fıstığımın altındaki trabzanı şöyle açarak bakın. Fıstığı kenara çekerek trabzanın görünmesini sağladım. 1, 2. Buradan karıştırma ihtimali çok yüksek. O yüzden şuradaki son 3 trabzanı sayın. 1, 2, 3. Hemen üçüncünün tepe boşluğuna batıyorum. Son 3 trabzanın üzerine birer adet ikili trabzan yapıyorum. Dördüncüyü nereye? Şu fıstığımızı tepe boşluğuna. Beşincisi de bir sonraki trabzanın tepe boşluğuna. Şimdi fıstığımızdan önceki şu alt sıradaki boşluğa batacağız. Yine dolgumuzu yapıyoruz bakın. Tığımıza ilmek dolayarak 3 kez batıyoruz. İlk ilmeğimiz dışında tüm ilmeklerimizi boşaltıyoruz. Kalan 2 ilmeği de sonradan boşaltarak fıstığımızı tamamlamış oluyoruz. Sıra sonuna kadar aynı işlemi yapacağım. Zaten bir tane daha dolgum kaldı. Şimdi onu da tamamlayıp sıra sonunu göstermek istiyorum. 3. sıramda son dolgumu da yaptım. Sıra sonuna geldim. Ne yapıyorduk? Fıstıktan sonraki 2 tane trabzanın tepe boşluğuna atlayıp üçüncüye batarak 3 adet ikili trabzan yapacağız. Zaten sıra başları 5 adet ikili trabzan, sıra sonları 3 adet ikili trabzan. Bu hiç değişmeyecek. Bakın. Şimdi bir kez daha 4. sırayı göstereceğim. Ondan sonra artık göstermeme gerek yok. Çünkü örgü tekniği hep aynı. Dikkat ederseniz birbirinin tekrarı olarak ilerliyor. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Hemen ilk trabzanımı yapmış oluyorum. Ne yapıyorduk? Sıra başlarımız 5 adet ikili trabzan. Bir tanesini yaptım. İkinci trabzanın tepe boşluğuna batarak ikinciyi de yapıyorum. Şimdi üçüncüyü de yapıyorum. Dördüncüyü nereye yapıyorduk? Şuradaki dolgumuzun tepe boşluğuna batıyorduk. Dördüncüyü de oraya. Fıstığımızdan sonraki ikili trabzanın tepe boşluğuna da batarak bir adet daha yapıyoruz. Bakın başlangıçta ne yaptık? Yine 5 adet ikili trabzan. 3 tanesini şu baştaki 3 trabzanın tepe boşluğuna, bir tanesini fıstığın tepesine, bir tanesini fıstıktan sonraki ikili trabzanın tepe boşluğuna. Şimdi ilk boşluğumuz var bakın fıstıktan önce. Hemen oraya batarak dolgumuzu yapıyoruz. Tığımıza ilmek doladık. Boşluğun içine batıyorum. Toplam 3 defa batma işlemi yapıyorum. Her seferinde tığıma ilmek doluyorum. Şimdi ilk ilmek dışında hepsini boşaltarak sonra da 2 ilmeğimi boşaltıyorum ve fıstığımı oluşturuyorum. Tekrar tığıma ilmek doluyorum. Fıstıklarımızı yapmaya devam ediyoruz. Ne yapıyorduk? Şu 5'li trabzan grubunun son 3 trabzanına batarak ikili trabzan yapıyordum. Dördüncüyü nereye? Fıstığın tepe boşluğuna. Beşinci fıstıktan sonraki ikili trabzanın tepe boşluğuna. Şimdi dolgumuzu yapacağız. Fıstık dolgumuzu. Hemen dolgumuzdan önceki boşluğa batıyorum. Alt sıradaki 3 adet batma işlemini yapıyorum. İlk ilmeğim dışında hepsini boşalttım. Kalan ilk ilmeğimi de boşaltarak fıstığımı oluşturmuş oldum. Sıra sonuna kadar aynı işlemi yaparak devam ediyorum. Sıra sonunu tekrar son kez göstereceğim. 4. sıramın sonuna geldim. Ne yapıyorduk? Fıstıktan sonra aşağıdaki 5'li trabzan grubunun son 3 trabzanın üzerine trabzan yapıyorduk. Sıra sonumuz 3 trabzanla bitiyordu. Aynı şeyi yapacağız bakın. 2 tane trabzanı atlıyoruz alt sırada. Son 3 trabzanın üzerine ikili trabzan yaparak yine sıra sonunda 3 adet ikili trabzan yapmış oluyoruz.
Şimdi 4. sıramızda tamamlamış olduk. Toplam 9 sıra ördüm ben. 5 sıra daha öreceğim. 5 sıra sonunda artık çantamın gövde parçalarından biri tamamlanmış olacak. Siz dilediğiniz boyutlarda çalışabilirsiniz. Dediğim gibi daha büyük ya da daha küçük yapmak istediğinizde +6 ya da -6 olarak düşünmeniz gerekiyor zincir sayısını. Şimdi ben parçamı tamamlayacağım. Sonrasında bitmiş halini sizlerle paylaşacağım. Çantamın gövde kısmının örme işlemini tamamladım. Şimdi kenar dönmesi yapacağız. Kaç sıra örmüşüm? Öncelikle onu belirteyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sıra ördüm ben. Benim için 9 sıra yeterli. Kenar dönmesini yapmadan yükseklik ve genişlik ölçüsünü paylaşayım. Yükseklik 16 santim. Genişlik de 17 santim. Diğer parçamda bakın kenar dönmesi yaptım. Onun ölçülerini vereyim. Henüz ütülemedim. Bu şekilde bakın kıvrımlı duruyor kenarları. Ütüleyince daha düzgün bir forma kavuşacak. Genişlik ölçüsü 19 santim. Şöyle yükseklik ölçüsü de 18 santim. Kenar dönmesini yapmak zorunda değilsiniz ama daha güzel duruyor. Birleştirirken de kolaylık sağladığı için 4 tarafına da şöyle kenar dönmesi yaptım. Kenar dönmesini sık iğne ile yaptım. Şimdi bu parçamda onun detaylarını göstermek istiyorum. Ben 9 sıra ördüm ve çantamın ön yüzeyi burası. Bu şekilde dönerek öreceğim. Çünkü sık iğnemin örme yönünün çantamın ön yüzeyinde olmasını istiyorum. Ters görüntü istemiyorum sık iğnemde. O yüzden bu şekilde bakın öreceğim. Eğer geriye dönüp örersem sık iğnemin örme yönü arka tarafta, çantamın iç kısmına bakan tarafta olacak. Ters bir görüntü istemediğim için sık iğnemi dediğim gibi çantamın ön yüzeyini kendime çeviriyorum. O şekilde örme yönümü belirleyerek örüyorum. Eğer geriye dön örseydim çantamın arka kısmını kendime çevirmiş olacaktım ve sık iğnemin görüntüsü ters olacaktı. Onu istemiyorum. Siz ne yapabilirsiniz? Diyelim ki 10 sıra ördünüz. Şuraya geldiniz. Sık iğnenizi bu yönde örmeye devam ettiğinizde bitiş noktanız 10. sırada burası olacak. Eğer buradan devam ederseniz nasıl olacak sık iğneniz? Ters yönden örmüş olacaksınız. Onun yerine şöyle yapabilirsiniz. Burada 10. sıranızı tamamladınız. Bir zincir çekip geriye dönerek bu şekilde örebilirsiniz. Çantanızın ön yüzeyinden örebilirsiniz. Bir zincir çekersiniz. Hemen ilk trabzanın tepe boşluğuna batarak bir tane sık iğne. Bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Şimdi bir zincir çekiyorum. Trabzanın ilmeklerinden şuradaki hemen ilk ilmekten geçiriyorum. Bir tane sık iğne. Bir sonraki bakın 2 bölüm gibidir zaten trabzanlar. Birinci bölüm, ikinci bölüm. İkili trabzan yaptığımız için bölüm bölüm olur trabzanların örgü kısımları. Hemen yine aynı trabzanın üzerine bir kez daha batıyorum. İkinci sık iğnemi yapıyorum. Şimdi alt sıradaki diğer trabzanın üzerine geliyorum. Yan taraftan örüyoruz bakın. Hemen trabzanın üzerine bir tane sık iğne. Yine aynı trabzanın ilmekleri arasından tığımı geçirerek bir adet daha sık iğne yapıyorum. Her bir trabzanın üzerine 2'şer adet sık iğne yaparak ilerliyorum. Bir tane daha göstereceğim. Bakın boşluk zaten kendini belli ediyor. İstediğiniz aralıktan geçirebilirsiniz. Her bir trabzanın üzerine 2 adet sık iğne benim için yeterli oldu. Eğer sizin çantanızda kasma yaparsa 3 tane de yapabilirsiniz. Bu şekilde köşeye kadar geliyorum. Köşede de nasıl dönüş sağladığımı göstereceğim. Köşeye gelmeden son trabzanımızın üzerindeyiz. Şimdi son trabzanımın üzerine de 2 adet sık iğne yapıyorum. Şimdi
köşeye geldik bakın. Köşe nedir? Aynı zamanda şuradaki trabzanın dip boşluğu, yani başlangıç zincirimiz aslında. Şimdi ilk zincirin içine batıyorum. Aynı zamanda ilk trabzanın da dip noktası. Bir tane sık iğne yapıyorum. Yine aynı zincirin içine 2 adet daha sık iğne yapıyorum. Aynı noktaya batıyorum. Yani dönüşlerde ne yapacağız? 3'er adet sık iğne yapacağız ki çantamızın köşe kısımları kasma yapmasın. Bu köşede de aynısını yapacağız. Bu köşede de, bu köşedeki sık iğnelerimizi de 3'e tamamlayacağız. Hiçbir fark yok. Şimdi ilk trabzanımızın dip boşluğuna ne yaptık? 3 tane sık iğne yaptık. İkinciye geçiyorum. Aslında burası bizim çantamızın başlangıç noktası. Zincirimizin olduğu yer. Bir tane sık iğne. Bir sonrakine geçiyorum. Bir tane sık iğne. Şimdi aradaki zincir boşluğumuza geldik. Zincirin içine değil, aradaki boşluğa batıyoruz. Bakın şu boşluktan tığımızı geçiriyoruz. Bir tane sık iğne. Burada daha dolgun bir görüntü oluşuyor. Şimdi trabzanların tepe boşluklarına birer adet sık iğne. Bu köşemizi de, burası taban kısmı aslında, sık iğneler yaparak dönüyoruz. Şimdi şu zincir boşluğumu tekrar göstereceğim. Zincir boşluğuma geldim bakın. Yine aynı şekilde boşluğun içinden direkt tığımı geçiriyorum. Ve sık iğnemi yapıyorum. Şimdi sık iğneler yaparak başladığımız noktaya kadar geleceğiz. Burada da aynı şekilde olacak. Şuradaki dolgu noktalarını da göstereceğim ağız kısmına geldiğimizde. Şimdi buraya kadar ilerliyorum. Kenar dönmemizde köşeye kadar geldim. Hangi köşe burası? Ağız kısmındaki köşemiz. Şimdi son trabzanımızın üzerine de yan taraftan 2 adet sık iğne yapıyorum. İkisini farklı noktalara battım. Şimdi trabzanımızın tepe boşluğu bakın şurası. Oraya toplam 3 adet. Neden 3 adet yapıyoruz? Kasma olmasın diye. Şimdi aynı noktaya 3 adet bakın sık iğnemi yaptım. Şimdi bir sonraki trabzanın tepe boşluğuna geçiyorum. 1 adet. Her bir trabzanın tepe boşluğuna birer adet sık iğne yaparak ilerliyorum. Şu dolgumuza geldiğimizde hangi noktaya batacağımızı göstereceğim. Ondan sonra zaten farklı bir işlem yok sıra sonuna kadar. Bakın dolgumuz bu şekilde. Hemen tepe boşluğu var. Yani trabzanın tepe boşluğunda olduğu gibi oraya batıyorum. Bir tane sık iğne. Sonraki trabzanın tepe boşluğuna geçiyorum. Bir tane sık iğne. Bu şekilde başladığımız noktaya kadar geliyoruz. Kenar dönmemizde başladığımız noktaya geldik. Şimdi ilk trabzanımız hangisiydi? Şu. Bakın 1, 2, 3. Üçüncü trabzanımız. Bunun yan tarafına 2 adet sık iğne yaptık. Diğer trabzanlarımızda olduğu gibi. Tepe boşluğu ise bakın henüz buraya herhangi bir sık iğne yapmadık. Boş duruyor. Şimdi normalde köşelerde ne yapıyorduk? 3 adet. Burada ise 2 adet yapacağım. Bir tane tepe boşluğunda kaydırma tekniğiyle oluşturacağım. 2 adet aynı noktaya sık iğnemi yaptım trabzanımın tepe boşluğuna. Şimdi şu kenardaki ilk sık iğnenin tepe boşluğuna batıyorum. Direkt battım bakın, ilmek dolamadım. Kaydırma tekniğiyle sıramı bağlıyorum. Buradaki sık iğnelerimi de böylece 3'e tamamlamış oluyorum. Bakın 1, 2, 3. Şimdi bir zincir çekerek buradaki işlemimi bitiriyorum. Bir miktar ip bırakacağım. Neden bırakıyorum? Birleştirme işleminde dikerken bu ipimi kullanacağım. Bırakmasanız da çok problem değil. Sonradan da herhangi bir iple dikebilirsiniz. Ben kendi ipini kullanacağım dikerken. Şimdi çantamızın 2 parçası da tamam. Şimdi hangi parçamıza geçeceğiz? Yan parçamızın örme işlemine geçeceğiz. Gövdesi 3 parçadan oluşuyor çünkü. Hemen
yan parçamızın örme işlemine geçelim. Yan parçamı ben trabzan yaparak ördüm. Şöyle parçamı da göstereyim bakın. Henüz kenar dönmesini yapmadım. Şöyle ikili trabzanlar yaparak yan parça ördüm. Toplam 28 adet ikili trabzan ördüm. Bunu da nasıl belirledim uzunluğunu. Şimdi 9 sıra zaten yukarıya kadar ördük. 9 sıra şu iki kenar için ördüm. 9 sıra burası için, 9 sıra burası için. Taban kısmı biraz daha geniş olduğu için burası için 10 sıra ikili trabzan yeterli oldu. Burada sayının bir önemi yok. Ne demiştik? Bu örmüş olduğumuz parça çantamızın şöyle diktiğimizde 3 kenarını saracak uzunlukta olmalı. Siz de kendi çantanızın ölçüsüne göre bu yan parçanızın uzunluğunu belirlerseniz çok daha sağlıklı olacaktır. Benim için 28 sıra yeterli oldu. İkili trabzan yapmak zorunda da değilsiniz. Yine gövdesinde kullandığınız modeli de kullanabilirsiniz. Kurulumunu zaten detaylı bir şekilde anlattım. Ya da sık iğne yaparak da örebilirsiniz. Ben çantamla bütünlük olması açısından ikili trabzan örmeyi tercih ettim. Şimdi hemen yapımına geçelim. Yapımı çok kolay. Sadece ikili trabzan öreceğiz. Burada ilk etapta zincir çekiyoruz. 2, 4, 6, 8, 9. Bir zincir daha çekiyorum ve her sırada 9 adet ikili trabzan ördüm. Şimdi 9 zincir çektikten sonra 3 zincir daha çekiyorum. 3 zincirimi çektim. 1, 2, 3, 4, 5. zincirin yine çeviriyorum bakın zincirimi. Göbek kısmındaki tek ilmeğe batarak bir tane ikili trabzan yapıyorum. 9. zincir bizim ilk trabzanımızın dip boşluğu oluyor. İlk trabzanımızı 3 zincir çekerek yaptık. Şimdi her bir zincire birer adet ikili trabzan yapıyorum. Zincire normal bir şekilde de batabilirsiniz. Şu kısımlarına da batabilirsiniz. Ben çeviriyorum. Şu göbek kısmındaki bakın yatay bir şekilde tek ilmekten geçiriyorum tığımı ve ikili trabzan yapıyorum. Toplam 9 adet ikili trabzanımız olacak bu sırada. Çantamın yan parçasında ilk sıramı ördüm. Şimdi ikinci sıramıza 3 zincirli geçiş yapıyoruz. 3 zincirimi çektim. Geriye dönüyorum. İlk trabzanın tepe boşluğuna batmıyorum çünkü 3 zincir çekerek oraya zaten bir adet ikili trabzan yaptık. İkinci trabzanın tepe boşluğuna geçiyorum. Bir adet ikili trabzan. Bir sonraki trabzanın tepe boşluğuna geçiyorum. İkili trabzan. Yine bu sıramda da 9 adet ikili trabzanım olacak. Buradan sonra artık her sıra aynı. 3 zincir çekip geri döneceğiz. İlk trabzanın tepe boşluğuna batmayacağız. Çünkü 3 zincir çekerek zaten bir tane ikili trabzan yapmış oluyoruz. İkinci trabzanın tepe boşluğuna batarak ikili trabzan örmeye devam ediyoruz. Toplam 9 adet ikili trabzan olacak her sırada ve ben 28 sıra ördüm. Ama dediğim gibi sıra sayınızı belirleyecek olan sizin çantanızın boyutlarıdır. Lütfen kendi çantanızın boyutuna göre yan parçanızın uzunluğunu belirleyin. Ben yan parçamı tamamlamıştım. Onun kenar dönmesini göstermek istiyorum. Yan parçamın kenar dönmesine başlarken bir tane zincir çekiyorum. Burası yan parçamın ters yüzeyi. Ben diğer tarafı dışarıya bakacak şekilde dikeceğim. Bakın şurası benim için ön tarafı yan parçamın. Onu da nereden anlıyorum? Zincir çekmiştik. Zincirimizin üzerine ilk trabzanımızı bu şekilde ördük. O yüzden benim için ön taraf burası. Şimdi direkt buradan aşağıya doğru örersem ters olur sık iğnelerimin yönü. O yüzden geriye döneceğim. Yan parçamın dışarıya gelecek olan tarafımı kendime çeviriyorum. O şekilde sık iğnemi örüyorum. Şimdi ilk trabzanın tepe boşluğuna bir tane sık iğne. Bir sonrakine bir tane sık iğne. Yani her bir trabzanın tepe boşluğuna birer adet sık iğne yaparak ilk sıramı bu şekilde tamamlıyorum kısa kenarımı. Şimdi uzun kenara geçişi göstereceğim.
Yine bu yan parçamızda da köşelerde 3 adet sık iğne yapacağız ki kasılma olmasın. İlk trabzanın tepe boşluğuna batıyorum. Dönüş için aynı noktaya 3 adet sık iğne yapıyorum. Şimdi aynı trabzanın, yani ilk trabzanın yan boşluğuna 1 adet sık iğne. Yine aynı trabzanın üzerine 1 adet daha sık iğne. Trabzanımızın tepe boşluğuna 3 adet sık iğne köşelerde, yan boşluklarına ise 2 adet. Şimdi alt sıradaki trabzanın üzerine geçiyorum. 1 adet sık iğne. Yine aynı trabzanın üzerine 1 adet daha sık iğne. Bu şekilde uygun boşluklardan tığımı geçirerek sık iğne yapıyorum. Yine her bir trabzanın üzerine 2 adet sık iğne yapıyorum. Aynı gövde parçamızda olduğu gibi. Şimdi burada sık iğne sayılarınızı eşit tutmaya çalışırsanız çok daha güzel olacaktır. Birleştirme aşamasında sıkıntı olmasın. Şimdi diyelim ki bu parçanızda trabzanların üzerine 2 adet yaptınız. Bu parçanızda ise 3 adet yaptığınızda buraya yapmış olduğunuz sık iğne sayısı çok daha fazla olacaktır. Yine diğer parça da aynı şekilde. Bir parçanızın yan kenarlarına, yani her bir trabzan üzerine 2 adet yapıp ötekine 3 yaparsanız yine birleştirme aşamasında sıkıntı yaşarsınız. O yüzden her bir trabzanın üzerine eşit sayıda sık iğneler yapmaya özen gösterin lütfen. Şimdi bu şekilde ilerleyeceğim. Başladığım noktaya, yani şuraya kadar geleceğim. Yine burada da ne yaptık? İlk başlangıçta bir tane sık iğne yaptık ama köşelerimizde ne diyorduk? Dönüşte daha muntazam bir görüntü için 3 adet yapıyorduk. Burayı da 3'e tamamlayacağız. En son onu göstererek artık kenar dönme işlemlerimizi tamamlamış olacağız. Buraları göstermiyorum artık. Dediğim gibi köşeler 3 adet sık iğne. Başladığım noktaya sık iğnelerimi yaparak geliyorum. Sık iğnelerimde başladığım noktaya geldim, bakın. Yan parçamızın sık iğnesini örüyoruz. Şimdi ne yapmıştık? İlk trabzanın tepe boşluğuna bir tane sık iğne yapmıştık. Aynı noktaya batarak bir tane daha yapıyorum. Şimdi normalde köşelere 3 adet yapıyorduk. Üçüncü sık iğnenin tepe boşluğunda nasıl oluşturacağım? İlk yapmış olduğum sık iğnenin tepe boşluğuna batıyorum. Kaydırma tekniğiyle sıramı bağlıyorum. Buradaki dönüşü de rahatlatmış oluyorum. Bakın 3 tane tepe boşluğumuz oluşmuş oldu burada da. 1, 2, 3. Şöyle göstereyim. Yine burada da diğer köşelerde olduğu gibi oval bir geçiş sağladık. Çantamın gövde parçalarını tamamlamış olduk. Kenar dönmelerini de tamamladık. Şimdiki aşamamız askılarını örme aşaması. Ben 3 adet askı ördüm. Yani 2 tanesi el askısı olacak. Bir tane de kol askısı yapmak istiyorum ama siz ikisinden birisini de tercih edebilirsiniz ya da deri askılar da kullanabilirsiniz. Ben tamamen hasır görüntüsü olsun istediğim için kendi ipiyle öreceğim. Yine çantamda kullandığım iple askı hazırlayacağım. Şimdi askılarımızın yapımına geçelim. Çantamın askısı için 3 tane askı ördüm. Şu ikisi el askısı, bu da uzun kol askısı olacak. Çapraz çanta olarak yapacağım. Bu el askılarını yapmak zorunda değilsiniz ya da bunu yapmak zorunda değilsiniz. El çantası olarak da yapabilirsiniz ya da sadece kol çantası olarak da yapabilirsiniz. Nasıl kullanmak istiyorsanız ona göre askısını tasarlayabilirsiniz. Askımızın yapımı çok kolay. Şimdi onu göstermeden önce askılarımın ölçülerini paylaşmak istiyorum. Siz de dilediğiniz ölçülerde çalışabilirsiniz. Kısa askımın uzunluğu 23,5 santim. Bakın. Bitiş noktası şurası. 23,5 santim. Şimdi uzun askımın da, diğer askım da zaten aynı. İkisi el askısı olduğu için aynı ölçüde yaptım. Uzunluk ölçüsü sizin bedeninize göre değişeceği için yine askınızın uzunluğunu kendinize göre belirlemeniz daha sağlıklı olacaktır. Ben de kendi istediğim ölçüye göre yaptım. Bakın. Şöyle göstereyim. Uzun askımın ölçüsü ise 93,5 santim. Şimdi burada bitirdim ben.
Başlangıçta ve bitişte bakın şu şekilde dikiş için ipler bıraktım. Şimdi askılarımı nasıl ördüğümü göstermek istiyorum. Askım için ipimi 2 kat kullanacağım. Siz dilerseniz tek katta kullanabilirsiniz. Bir miktar ip bırakıyorum ucunda dikmek için. Halkamıza dikeceğiz. Sonrasında hemen zincir çekiyorum. 3 adet zincir çektim. İpim 2 kat. Ve 4 numara tığla ördüm ben. Yine siz ipinizin kalınlığına ve inceliğine göre tığ numaranızı askıda da belirlerseniz çok daha iyi olacaktır. Şimdi 3 zincir çektim. İkinci zincire batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. İlk zincire hiçbir işlem yapmadım bakın. Şimdi örgümü geri çeviriyorum. Şurada şu kısımda bakın ilmek oluştu. Aslında şöyle de gösterebilirim. Şundan bahsediyorum bakın. Geri çevirdiğimde şu kısımda tek ilmek olarak kalıyor. Şimdi geri çevirdim. Hemen yapmış olduğumuz sık iğnenin aslında dip boşluğu burası. Oradan tığımı geçiriyorum. Şurada hiç örmediğimiz birinci zincirimiz vardı. Oradan da geçiriyorum. İlmeğimi aradan çekiyorum. Tığımda 2 ilmek kalmasını sağlıyorum. Şimdi bu aşamada zor gibi gözüküyor ama birazdan daha kolay olacak. Şimdi tığımdaki ilmeği de tek seferde boşaltıyorum. Böylece askımızın yapımına başlamış oluyoruz. Şimdi yine geri dönüyorum. Bakın burada oluşan 2 tane ilmeğimiz var. 1, 2. Oradan da şöyle dikey bir şekilde tığımı geçirdim. İpimi tığımla aradan çektim. Tığımda 2 tane ilmeğim oldu. Bunu da tek seferde boşaltıyorum. Şimdi tekrar geri çevireceğim. Hep bu şekilde. Örüyoruz, geri çeviriyoruz. Örüyoruz, geri çeviriyoruz. Şimdi geriye döndük yine. Örgümüzü geri çevirdik aslında. Geri dönmedik. Bakın şurada yine oluşan 2 ilmeğimiz var. Oradan tığımızı geçiriyoruz. İlmeğimizi aradan çektik. Yine tığımızda 2 ilmeğimiz var. İkisini de tek seferde boşaltıyorum. Yine geri çeviriyorum. 2 ilmekten tığımı geçirdim. Ve tığımdaki 2 ilmeği tek seferde boşaltıyorum. Yine bakın geri çeviriyorum. Şuradaki ilmekten. Bakın modelimiz oluşmaya başladı. Bu şekilde istediğiniz ölçüye kadar askınızı örebilirsiniz. Sonrasında askınız istenilen boyuta geldikten sonra tığınızdaki ilmekleri boşaltıyorsunuz. Bir zincir çekerek burayı kilitleyip bir miktar ip bırakarak ipinizi kesiyorsunuz. Şimdi örmüş olduğumuz uzun askımızın ucuna halka dikeceğim. Yaylı halka. Şimdi onu nasıl yaptığımı göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde askımızı hazırlamıştık. Şöyle küçük yaylı halkalarım var. Şimdi bunu askımızın ucuna dikeceğiz. Şurası açık kısmı bakın oraya dikmiyoruz. Kapalı kısmının üzerine dikeceğim. Halkamın içinden iğnemi geçirdim. Farklı şekillerde de tutturabilirsiniz. Dilerseniz ikiye katlayıp şöyle araya da geçirebilirsiniz halkanız ama kaba görüntü olduğu için ben bu şekilde dikmeyi tercih ediyorum. Askımın ucundan iğnemi geçiriyorum. İpim yine 2 kat. Bu şekilde bakın halkamızın içinden sonra örgümüzün
ucundan geçiriyoruz. Birkaç kez bu şekilde yaptıktan sonra ipimi düğümlüyorum. Şöyle halkamın içinden geçiriyorum. Sonrasında örgümün uç kısmından arkadan çıkarıyorum. Bu şekilde birkaç kez yapıyoruz. Sonrasında düğümleyip ipimizi koparacağız. Diğer ucuna da aynı işlemi yapacağım. Kısa askılarıma bunu yapmıyorum. Kısa askıları çantamızın gövde kısmına direkt dikeceğiz. Şimdi halkamızı diktikten sonra bu askımızı çantamıza tutturmak için de küçük minik bir parça ördüm ben. Onu da nasıl yaptığımı göstermek istiyorum. Bu şekilde bakın, küçük bir parça. Bunu da yapmak zorunda değilsiniz. Direkt şu halka kısmından çantanızın ilmekleri arasından şöyle ilmeklerin arasından geçirip direkt dıştan takabilirsiniz. Fakat ben iç kısımdan takmak istiyorum bu askımı. O yüzden bunu yan parçanın iç kısmına dikeceğim, bu küçük parçayı. Buradan da halkamı şöyle geçireceğim. Şimdi bunu nasıl ördüğümü göstermek istiyorum. Küçük parçamızı örmek için zincir çekeceğiz ilk etapta. Dikmek için bir miktar ip bırakıyorum. Küçük bir ip bırakmanız yeterli olur. 5 zincir çekiyorum. 5 zincir çektikten sonra 4. zincire batarak bir tane sık iğne yapıyorum. Her bir zincire batarak 4 adet toplamda sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Geriye dönüyorum. İlk sık iğnenin tepe boşluğuna bir adet sık iğne. Bu sıramda da yine 4 adet sık iğne yapıyorum. Toplam 2 sıra örüyoruz. Başka da hiçbir işlem yok bu aşamada. Şimdi son sık iğnemi yapıyorum. Sonrasında bir zincir çekerek ipimi kilitliyorum. Küçük bir miktar ip bırakarak ipimi kesiyorum. 2 tane küçük parçamız oldu. Şimdi çıt çıtımızı dikmek için yine küçük bir parça öreceğiz. Şöyle bir parçasını ördüm ve diktim. İkincisini de sizinle öreceğim bu şekilde. Bakın şöyle çıt çıtlar kullanıyorum. Genelde bu çıt çıtları kullanıyorum ben çantalarımda. Bu parçamız için de yine zincir çekeceğiz. Yine 5 zincir çekiyorum. Burada dikmek için ilk etapta ip bırakmıyorum. 5 zincir çektim. Yine 4 adet sık iğne yapacağız. İkinci zincire battım. Bir sık iğne yaptım. Sıra sonuna kadar 4 adet sık iğne. Bir zincir çekiyorum. Şu ipi de arkadan şu araya alıyorum. Sık iğnenin tepe boşluğuna getiriyorum. Bir zincir çektim. Geri döndüm. İlk sık iğnenin tepe boşluğuna bir adet sık iğne. Yine her sırada 4 adet sık iğne. Toplam 7 sıra ördüm. Daha uzun bir parça örmüş oldum. Bu şekilde toplam 7 sıra örüyorum. Bir zincir çekiyorum, geri dönüyorum. Başka da hiçbir işlem yok. Şimdi bu parçamı ördükten sonra çıt çıtımı da yine diğer parçamda olduğu gibi örmüş olduğum parçanın üzerine dikiyorum. Şu kısımlardan normal iplikle diktim. Normal dikiş ipliğiyle dikişler yaptım. Şuradan geçirerek bakın. Şimdi bunu da tamamlayıp artık çantamızın tüm parçalarını birleştirme aşamasına geçebiliriz. Çantamızın tüm parçalarının örme işlemini tamamladık. Şimdi bir parçalarımızı kontrol edelim, neler yaptık. 2 adet bakın şu şekilde ön ve arka olmak üzere gövde parçası hazırladık. Bir de dikdörtgen uzun bir yan parça hazırladık. 3 adet askı hazırladık. Birisi uzun askımız. Ölçüsünü paylaşmıştım zaten askılarımın. 2 tane de el çantası. Dediğim gibi askıları tek olarak örebilirsiniz. Benim gibi hem el askısı hem kol askısı yapmak zorunda değilsiniz. Deri askı da kullanabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Halkalarımızı geçirmek için, askımızın halkalarını geçirmek için 2 tane küçük parçamı ördüm. Bunu da yapmak zorunda değilsiniz. Direkt çantanın gövdesine yayla halkanızı geçirebilirsiniz. Bir de çıt çıtımız için
dikdörtgen küçük parçalar ördük. Şimdi tüm bu parçaları birleştirme aşamasına geçiyoruz. İlk önce ben hangi aşamadan başlayacağım? Küçük parçalarımızı, yani 2 tane el askımızı, çıt çıtımızı, bir de halkamızı asmak için ördüğümüz parçamızı ilk önce gövde kısımlarına dikeceğim. Sonrasında gövde kısmının parçalarını birleştireceğim. Şimdi el askılarımızı çantama nasıl dikiyorum? Tüm parçaları alıyorum. Sadece gövde parçasını bırakıyorum. Bu çantamın iç kısmı, dışa gelecek olan yer burası. İlk önce onu tespit ediyorum tabii ki. Sonrasında ise ağız kısmını belirliyorum. Ağız kısmı burası. Şimdi ne yapacağız? Bu askımızı çantamızın iç kısmına dikeceğiz. Ben dışarıdan gözüksün istemiyorum şu uç kısımları. Siz dilerseniz dışarıdan da dikebilirsiniz. Yani dışarıya gelecek olan tarafı şöyle çevirirsiniz. Dışarıdan bu şekilde dikebilirsiniz. Şu modelin kaybolmasını istemediğim için çantamın iç kısmına dikeceğim. Şimdi şöyle bakın, düz hali direkt böyle yapıyorum. Ve şu kısma dikiyorum. Nereye denk getirdim? Bitiş noktasını. İkinci trabzanın dibine, bitim noktasına, yani şuraya bakın. Şuraya denk getiriyorum askımın bitiş noktasını. Dikiş işlemini normal iğneyle yapıyorum. Şurada kenarlardan iğnemi geçirerek dikişini yapıyorum. Şimdi dilerseniz küçücük de olsa o kısmı göstereyim. İpimin bir tanesi yetiyor. O yüzden bir tanesini şuradan kesiyorum. Bunu şöyle araya alarak şu sapın arkasında bırakacağım, bakın askının. Şöyle dikerken arada gözükmemesini sağlayacağım. Şimdi ipimin bir tanesini iğnemi takıyorum. Dikiş işlemini dilediğiniz şekillerde yapabilirsiniz. Ne demiştik? İkinci trabzanın bitim noktasına askımızın ucunu getiriyoruz. Şöyle yerleştirdim. Şu ipimi de araya aldım. Bakın direkt iğnemi geçirdim. Arkadan uygun boşluklardan iğnemi çıkarıyorum. De burada dikiş yaparken yine şuradaki trabzanların görüntüsünün bozulmamasına özen gösterelim. Biraz özenli dikelim. Çünkü dikişimizi dışarıya veriyoruz. Dediğim gibi o trabzanların da çirkin gözükmemesini sağlayalım. Trabzanların aralarındaki bakın ilmeklerden geçiriyorum. Şöyle. Buradan uygun yerlerden dikiyorum. Bu tarafı da aynı şekilde dikeceğim. Diğer askımı da aynı şekilde dikeceğim. Bu kısımda farklı bir işlem yok. Şimdi dikdörtgen parçamıza, küçük parçamızı da şöyle bakın 2 tane trabzan boşluğuma atlıyorum. Şöyle dikey bir şekilde yerleştirdim. Böyle koymuyorum. Trabzanımın yönünde dikey bir şekilde yerleştiriyorum. 1-2 tane trabzan atladım. Şuradan da eşit boşluklar bırakıyorum. O şekilde dikiyorum. Hemen küçük de olsa göstereyim. Şuradan bir de şuradan dikeceğiz. Parçamın iç kısmına dikiyorum. İçeride kalmasını istiyorum. Bakın. Şöyle yerleştiriyorum. 1, 2, 3 tane trabzan buradan atladım. Şu kenardaki trabzanı da sayıyorum. 1, 2, 3. Tam şuraya yerleştiriyorum. Yine arka kısımdan geçiriyorum. Diktikten sonra şöyle iç kısımdan bir düğüm atıyorum. Sonrasında ipimin fazlasını kesiyorum. Zaten arada kalacağı için gözükmeyecek. Aynı işlemi şu kısımda da yapıyorum. Arada şöyle bir boşluğumuz kalıyor. Bakın buradan da zaten halkamızı geçireceğiz. Şu uç kısımdan dikiyoruz sadece. Şimdi çıt çıtımızı dikeceğiz. Ortada bakın trabzan sıramız var. Hemen onun şöyle üst kısmına, bitim noktasına yerleştiriyorum. Şöyle ortalıyorum. Ve iğneyle
yine dikiş yapıyorum. Şimdi yan parçamızı gövde birleştirmesini göstereceğim. Dikiş işlemimi tamamlıyorum. Çıt çıtımızı diktik, el askımızı da diktik. Şimdiki aşamamız ise yan parçamızla gövde parçamızı birleştirmek. Dikme işlemi için zaten ip ayırmıştık parçamızı bitirdiğimizde, örme işlemini bitirdiğimizde. Şimdi o ipi kullanacağım. Yanda bıraktığım ipi. İpimi iğneme taktım. Yan parçamı alıyorum. Çantamın içe gelecek olan kısmı bu. Dışa gelecek olan kısmı bu. Yine yan parçamda da aynı şekilde içe gelecek olan kısım bu. Dışa gelecek olan kısım bu. Şimdi ne yapıyorum? İçe gelecek olan kısımları bu şekilde birbirine yapıştırıyorum. Dışa gelecek olan yerler, bakın, bir tanesi bana, bir tanesi de dışarı tarafa bakıyor. Şimdi burada 9 sıra ne örmüştük? İkili trabzan örmüştük. Yine burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bakın denk geliyor zaten. Burada da 9 sıra ikili trabzanın bitiş noktası çantamızın gövdesinin şu ön parçasının ya da arka parçasının bitiş noktasına denk geliyor. İkisini şu şekilde ayarlamasını yapıyorum. Yan taraftaki sık iğnelerin tepe boşluklarından şöyle aradaki ilmeklerden geçiriyorum. Karşılıklı dikiyoruz. Bakın 2 tane ilmeği var sık iğnemizin tepe boşluğunun. İkisinin arasından geçiriyorum. Karşıdaki parçadan da aynı şekilde. Burada hizalı gitmesi çok önemli. Yani bakın şurada birinci sıra trabzanımızın birinci sırasının bitimi burası. Burada da aynı şekilde denk gelmesi çok önemli ki kayma olmasın. Ya da sık iğnelerinizin sayısını da eşit ördüğümüz için kenar dönmesinde onları da denk getirebilirsiniz. Bu şekilde bakın karşılıklı geçirerek dikiş işlemini yapıyorum. Farklı birleştirme tekniği biliyorsanız onu da uygulayabilirsiniz. Ben bu şekilde birleştirmesini yaptım. Tüm kenarları bu şekilde dikeceğim. Diğer parçamı birleştirme işlemini de aynı şekilde yapacağım. Birleştirme ile ilgili ve dikişle ilgili farklı anlatılacak bir kısım kalmadı. O yüzden şimdi tüm parçalarımı tamamlayıp bitmiş halini sizlerle paylaşmak istiyorum. Çantamın tüm yapım aşamalarını tamamladım. Umarım beğenir ve sizler de örersiniz. En başta da söylediğim gibi 200 gram kadar ip yeterli oldu. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca beğeni bırakarak ve yorum bırakarak da beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Çantamın yapımıyla alakalı tüm detaylardan bahsettim fakat yine sormak istediğiniz farklı şeyler olursa videomun yorumlar kısmına sorularınızı bırakırsanız en kısa sürede sorularınıza dönüş yapıyorum. Şimdi astarlama yapmadım ben fakat astarlama yapmak isterseniz şunu da belirtmek istiyorum. Şimdi bakın şuraya askımızı takmak için küçük bir parça diktik biliyorsunuz. Eğer astarlama yapacaksanız ve bu parçanın yine içeride olmasını istiyorsanız astarınızı diktikten sonra bu parçayı astarınızın üstüne dikin. Ya da dışarıda kullanmak isterseniz dış kısımda astarlamanızı yapmadan önce o parçayı buraya dikin. Sonra astarlamanızı yapın. Bu detayı da belirtmeden videomu sonlandırmak istemedim. Siz farklı çanta modelleri arıyorsanız kanalımda bununla ilgili birçok video var. Onları da bir göz atmanızı öneririm. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.